Herkese selam değerli arkadaşlarım, hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla daha sizinle birlikteyim. Bugünkü videomuzun konusu uzun zamandır düşündüğüm ama bir türlü fırsat bulamadığım mobil futbol oyunlarının atası diyebileceğimiz bir mobil futbol oyunu. Bugünkü videomuzda bu mobil futbol oyununun hikayesini bulacaksınız. Hem başlangıç hikayesi hem de batış hikayesi değerli arkadaşlarım. Gerçekten de sonuna kadar izlerseniz keyif alabileceğiniz ve birçok da yeni bilgi edinebileceğiniz bir video olacaktır. Mobil futbol oyunların ilki diyebiliriz. 20 yıllık bir hikaye değerli arkadaşlarım bu bahsedeceğim hikaye. Bu oyunun hikayesi birçok mobil futbol oyunlarına da ilham kaynağı olmuş bir mobil futbol oyunu. Zaten detayları da size anlatacağım. Çıkış tarihini de ve batış hikayesini de bu videonun içerisinde bulabileceksiniz değerli arkadaşlarım. Kanal analizlerimize baktığımız zaman bizi izleyen takipçilerimizin %50'si bize abone olmadan bizi takip ediyor. Sizden ricam bize destek olmak için, özellikle mobil futbol oyunlarının daha iyi, daha güzel içeriklerin gelmesi için kanalımıza abone olmayı ve kanalımıza abone olduktan sonra da bildirim zilini mutlaka açın ki video attığımızda hemen size bildirim gelsin diye. Videolarımıza da beğeni atmayı unutmayın. Değerli dostlarım, bu konuda siz de fikirlerinizi bize yazabilirsiniz video yorum kısmına. Sorularınızı, görüşlerinizi ve önerilerinizi oraya bekliyorum. Onun dışında Dream League Soccer, eFootball ve FIFA Mobile gibi oyunların da serilerini merak ediyorsanız, geçmişlerini merak ediyorsanız o videolarım da mevcut değerli arkadaşlarım. O videolarım da video açıklama kısmında olacak. Gidip o linklerden gidip o videoları da izleyebilirsiniz. İsterseniz çok daha fazla vakit kaybetmeden videomuzun detayına geçelim. Hangi oyundan bahsediyorum? Tabii ki hem kapak fotoğrafında hem de açıklamada da gördüğünüz gibi Real Futbol oyunundan bahsediyorum. Real Futbol oyununun serisinden bahsediyorum. Çünkü bu seri ilk başlangıç noktası 2003'e dayanıyor değerli arkadaşlarım. 2003 yılında ilk renkli cep telefonunun gelmesiyle beraber tabii ki mobil futbol oyun ya da mobil oyun dünyası da canlanıyor değerli arkadaşlarım. O tarihle beraber ilk mobil futbol oyunu diyebileceğimiz bir oyun çıkıyor. O oyunun ismi de Marcel Dalais'in Pro Soccer oyunu değerli arkadaşlarım. Bu oyun birçok platformda çıkıyor ama bizi ilgilendiren iki platform var değerli arkadaşlarım. Birincisi Java platformu. Java platformu tuşlu bildiğimiz renkli ekran telefonlar. Bir yeri de biliyorsunuz Nokia'nın oyun için çıkardığı bir telefon vardı. Her iki tarafı tuşlu, oyun oynayabileceğiniz ve oyunları özellikle 3 boyutlu yani 3D görselli oynayabileceğiniz bir telefon çıkarmıştı Nokia değerli arkadaşlarım. İkinci versiyon da bu Nokia'nın en genç versiyonu için çıkarılmıştı. 3 boyutlu, diğeri de Java değerli arkadaşlarım. Yani üstten bakmalı 2 boyutlu görsellere sahip Java için ilk Real Futbol'un 2003 yılında çıkardığı isim farklı bir isim. Dediğim gibi Marcel Dalais'in Pro Soccer oyunu olarak çıkardı değerli arkadaşlarım bu oyunu. Bu oyun FIFA ile beraber o yıl çıkmıştı. FIFA'da o yıl çıkardı değerli arkadaşlarım. Tam hatırlamıyorum. İlk önce bu mu çıktı yoksa FIFA mı çıktı onu tam emin değilim ama her ikisi de 2003 yılında ilk mobil futbol oyunları versiyonlarını sundular. Dediğim gibi iki versiyon halinde, birincisi Java, ikincisi de en geç Nokia için çıkarılmıştı. Tabii ki bu oyunun devamı geldi. Bu oyunun devamı ikinci versiyonu artık isim değiştirerek de Real Futbol 2004 yılında çıkardı ve bu 2004 yılında çıkarmasıyla beraberse ne yaptı? Hemen o yıl biliyorsunuz Portekiz'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nı konu aldı. Sadece milli takımların olduğu bir oyundu değerli arkadaşlarım. Bu oyun sadece Java olarak çıkarıldı. En geç platformuna çıkarılmamıştı değerli arkadaşlarım. Daha doğrusu en geç platformda da oynayabiliyordunuz ama sadece 3 boyutlu görseli çıkmamıştı. 2 boyutlu Java versiyonu çıkarılmıştı. 2004'ün Real Futbolu. 2005 versiyonu da çıktı değerli arkadaşlarım. Bu oyunun 2005 versiyonu biraz daha geniş kapsamlı. Hem kamera açısından hem oyunun içindeki görseller açısından, grafikler açısından biraz daha zenginleştirilmiş 2005 versiyonu. Ve aynı zamanda bu 2005 versiyonuna hem milli takımların yanı sıra bazı Avrupa'nın belli başlı kulüplerini de
ilave etmişlerdi bu oyuna. Hatta Şampiyonlar Ligi'nin son çeyrek finalinden itibaren bir formatını da dahil etmişlerdi 2005 versiyonda. Değerli dostlar, 2006'ya gelindiğinde ise Real Futbol'un 2006 versiyonu sunulmuştu piyasaya. Bu sefer biraz daha kapsamlı, Avrupa'nın kulüpleriyle beraber Türk kulüpleri de ilave edilmişti. Galatasaray, Fenerbahçe gibi kulüpler de dahil edilmişti. Bu sefer hem Engage hem de Java için piyasaya sürülmüştü 2006 versiyonu. 2007 versiyonu da aynı şekilde biraz daha kapsamlı. Bu sefer 2007 versiyonuyla beraber değerli arkadaşlarım ne yapmıştılar? UEFA Şampiyonlar Ligi'ni full format olarak ilave etmişler değerli arkadaşlarım. Yani bildiğimiz grup aşaması ve bir üst turlara çıkma şeklinde bütün hem içeride hem de dışarıda maçları oynayabileceğimiz şekilde bütün turnuvayı ilave etmiştiler. Yine Türk takımları hem Fenerbahçe hem Galatasaray, yanlış hatırlamıyorsam Beşiktaş'ta dahil edilmişti Real Futbol 2007 versiyonuna. 2008'de değerli arkadaşlarım yine aynı şekilde devam etmişti bu serisi. Hatta 2008 ile beraber bu sefer ne yapmıştı Real Futbol, yani Gameloft firması bu sefer de hem Real Futbol 2008 versiyonunu sunmuştu yine aynı özelliklerle değerli arkadaşlarım. Hem Engage versiyonu hem de Java versiyonu sunulmuştu. Bunların yanında bir de bu sefer Real Futbol Menajeri adlı bir oyun da beraberinde getirmişler değerli arkadaşlarım 2008 versiyonunda. 2009 versiyonunda aynı şekilde bu sefer 2009 versiyonuna özellikle kaldırabilecek bazı Nokia'ların yüksek donanımlı cihazlarına bu sefer Real Futbol 2009 HD oyununu dahil etmişler değerli arkadaşlarım. Hakikaten farklı bir oyundu, güzel bir oyundu ve farklı bir oyuna hitap ediyordu. 2009 versiyonunda dediğim şekilde hem Engage hem de bazı Nokia'nın üst versiyon cihazları için HD olan versiyonu da piyasaya sunmuştular. Java versiyonunun yanında değerli arkadaşlarım. 2010'a gelindiğimizde artık 2010'da durum değişiyor. Çünkü durum nasıl değişiyor? Piyasaya hem iPhone'un iOS platformu hem de Android'in platformu değerli arkadaşlarım piyasaya sunuluyor. Yani değerli arkadaşlar Real Futbol artık mobil cihazlarda 4 platformda sunuluyor değerli arkadaşlarım. Hem Engage Symbian versiyonu için hem Java versiyonu için tuşlu telefonlar için hem iPhone'un dokunmatik telefonlar için hem de Android cihazlar için tam 4 platformda sunuluyor. Tabii ki bu platformlar arasındaki fark her zaman değişiyor. Çünkü hem bazı platformlar hem Java versiyonunu, misal diyelim Android platformuna hem Java versiyonunu hem de 3 boyutlu HD versiyonunu sunuyordu değerli arkadaşlarım. Real Futbol 2010 versiyonu. 2011 versiyonu da aynı şekilde değerli arkadaşlarım. Tabii ki biraz daha kapsamlı liglerin olduğu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin olduğu, birçok Türk kulüplerinin de olduğu aynı şekilde gerçekten 3 boyutlu hem de HD ve iOS platformu için, yani iPhone platformu için, Android platformu için yine aynı şekilde o zaman Symbian yani Engage platformu için hem de Java platformu için yine sunulmuştu değerli arkadaşlarım. Tabii ki biraz daha geriye geldiğimizde 2009-2010 versiyonlarda yine değerli arkadaşlarım menajerlik olan oyunun da dahil etmişti değerli arkadaşlar. Bu sefer 2012'ye geldiğimizde çok daha farklı oyun, hem görsel açısından zengin bir farklı hem de geliştirilmiş Real Futbol 2012'de yine bütün bu dediğim 4 platformda yayınlanmıştı. Hem mobil futbol oyunları açısından hem de Real Futbol açısından aslında işin dönüm noktasına geldiğimiz bir nokta. Bu nokta hangi nokta? Real Futbol 2013 noktası değerli arkadaşlarım. Çünkü bu 2013 artık bir milat olacak. Birçok durumun değişebileceği ve Gameloft için ya da Real Futbol için durumun kötüye gidebileceği bir noktaya gelinmiş. Çünkü 2013 artık bir miladın sonu diyebiliriz. Daha doğrusu Real Futbol'un en kaliteli oyunlarını çıkarabileceği en son versiyon diyebiliriz değerli arkadaşlarım. Çünkü gerçekten çok güzel bir 3 boyutlu bir oyun, HD bir oyun çıkarmışlar. Hem oyuncu transfer açısından hem oyun içindeki zengin modlar açısından değerli arkadaşlarım. Gerçekten 2013 versiyonu çok kaliteli ve güzel bir versiyon. Ve aslında buradaki tek temel sıkıntı neydi biliyor musunuz?
temel sıkıntı Real Futbol'un ya da Gameloft'un bu oyunu bantırmasının en önemli nedenlerinden biri paraya kıymaması değerli arkadaşlarım. Paraya kıymayıp FIFA Pro lisansı almaması değerli arkadaşlar. Çünkü bu oyunun en büyük sıkıntısı neydi biliyor musunuz? En büyük sıkıntısı oyuncuların isimlerinin doğru olmaması, yani oyuncular lisanssız olması. Bu da Real Futbol'un sonunu getirdi. Yoksa Real Futbol bugüne kadar gelmiş olsaydı şu an diyebilirim ki eFootball, FIFA Mobile ya da Dream League Soccer gibi oyunlarla yarışabilecek, kafa tutabilecek bir oyunda. Dediğim gibi değerli arkadaşlar, bu oyunun en büyük sıkıntısı lisans sıkıntısı değerli arkadaşlarım. Lisans yapamadıkları için, paraya kıyamadıkları için maalesef bu oyun 2013'ten sonra battı değerli arkadaşlarım. Gerçekten 2013 versiyonu da çok kaliteli ve güzel bir versiyondu ama maalesef şu an artık yok günümüzde. Evet, günümüzde bazı modlanmış versiyonları var, yayınlanıyor ama maalesef onlar orijinal değiller arkadaşlarım. Onlar 2013 versiyonundan bozma, modlanmış oyunlar, bilginiz olsun. Evet değerli arkadaşlar, aslında 2013 versiyonundan sonra birkaç tane daha versiyon çıkardı. Hatta 2020'ye kadar Java versiyonlarını çıkardı. Java versiyonunun hem Android cihazlar için hem de iOS cihazlar için Java versiyonunu çıkardı ama hiçbir halta yaramayan bir oyunlar değerli arkadaşlarım. Yani bir gün oynarsanız sıkılırsınız, silersiniz. 2 boyutlu görsellere sahip bir oyuncu isimlerinin doğru olmadığı, lisanslı olmadığı bir Java versiyonları. Hatta bir tane Google Play'de Real Futbol adında bir Java 2 boyutlu bir versiyonu var ama 4 yıldır ya da 5 yıldır bu oyuna doğru düzgün bir güncelleme gelmemiş. Yeni bir özellik gelmemiş. Sadece ve sadece orada Real Futbol diye duruyor değerli arkadaşlarım. Onun da hiçbir katkısı, hiçbir gelişmesi, hiçbir yeniliği yok değerli arkadaşlarım. Yani kısacası Real Futbol çok kaliteli, çok güzel, mobil futbol oyunlarının atası diyebileceğimiz bir oyun battı gitti değerli arkadaşlarım. Hakikaten de gelişime çok açık. 2013 yılına kadar sürekli geliştirilen ve üstüne koyulan bir oyun battı gitti. Bu konuda değerli arkadaşlarım, sizin de soru, görüş ve fikirlerinizi merak ediyorum değerli arkadaşlar. Onları da video yorum kısmına yazmayı unutmayın. Bu konuyla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Onları da bizimle paylaşabilirsiniz. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Videom hoşunuza gittiyse kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, gelecek olan videolarımı kaçırmamak için bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.